Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere eğer fonksiyonunu anlatacağım. Eğer fonksiyonu olasılık veya koşullu işlemlerde kullanılır. Yani baktığınız değere göre sonucun değişkenlik gösterdiği durumlarda kullanılır. Eğer birçok veriden oluşan bir tablonuz var ve her kayıda bakarak tek tek olasılık sonucuna karar vermek yerine bu fonksiyon kullanılarak süreç hızlandırılabilir ve kolaylaştırılabilir. Burada önemli bir detayı belirtmek istiyorum. Tek başına eğer fonksiyonu iki olasılıklı işlemler için kullanılır. Olasılık yani koşul sayısı arttıkça kullanacağınız eğer fonksiyonu sayısı da artar. Bunun formülü de olasılık veya koşul sayısının bir eksiği kadar eğer kullanılır. Şimdi sırasıyla örneklerimizi inceleyerek eğer fonksiyonu daha iyi anlamaya çalışalım. Birinci örneğimizde sınava girmiş bazı öğrenciler ve bu sınav sonuçlarına göre oluşturmuş sorular var. Bu soruları cevaplayalım. Birinci sorumuz iki sınavın ortalaması. Yani birinci ve ikinci sınavın ortalamasını alacağız. Bunun için shift eşittir ortalama formülünü kullanıyoruz. Şu iki sayının ortalamasını alıyoruz. Enter deyip aşağı çektiriyoruz. Burada değişiyor çünkü ben burada rastgele arada formülünü kullandım. Değişkenliği görebilmek için sürekli. İkinci soruda durum alanına yani şuraya ortalaması 60 ve üstü olanlara geçti. Değil ise kaldı yazdırın. Bu alanda eğer formülünü kullanacağız. Öncelikle formül paletinden yapmak istiyorum. Eğer fonksiyonu 3 parametreli bir fonksiyondur. İlk parametre mantıksal sınama yani koşulu belirttiğimiz yerdir. Bu sorudaki mantıksal sınama yani koşul durum alanına ortalama 60 ve üstü olanlara geçti, değil ise kaldı yazsın. Öncelikle bunun için fonksiyonun bulunduğu hücrenin sonundaki hücreyi seçeceğiz. Çünkü ortalama hesabı bu hücrede yapılıyor. Ve bu hücredeki değer büyük ve eşitse 60'a koşulumuzu yazdık. Şimdi eğer koşul, şart, olasılık doğruysa geçti yazacak. Eğer olasılık, şart, koşul yanlış ise kaldı yazacak. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi sonuç geldi. Aşağı doğru çektiriyorum. Formül sonucunu kontrol edelim. 60 ve üstü geçti demiştik. 60,5 geçti ve altındaki değerlerde kaldı yazıyor. Şimdi 3. sorumuza geçelim. Bursalarına ortalama 90 ve üstü burs alabilir yazdırın. Değil ise boş kalsın. Bunu da fonksiyonu yazarak hesaplattıralım. Bunun için shift eşittir diyorum. Eğer parantez açıyorum. Ortalama hücresini seçiyorum. 90 ve üstü büyük eşit 90 diyorum. Noktalı virgül çift tırnak burs alabilir. Çift tırnak yine noktalı virgül. Burada boşluğu yan yana çift tırnak kullanarak yapacağız. Parantezi kapatıp enter diyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum formülü. Evet, şimdi ikinci örneğimize geçebiliriz. Burada bazı ürün grupları var ve bu ürün gruplarına bağlı olarak yerli ve ithal olduğu bilgisi, birim fiyat bilgisi. Bizden istenen sorulara baktığımızda birinci soruda yerli ve ithal ürünler için vergi oranını bulunuz diyor. Şurada gördüğünüz gibi yerliler için %18, ithaller için %35 bilgisi var. Bu bilgileri şuradaki B sütunundaki değerlere göre, bilgilere göre getirtmemiz, şuraya D sütununa getirmemiz gerekiyor. Bunun için eğer formülünü yine kullanacağız. Yazarak başlayacağım bu sefer. Shift eşittir diyorum. Eğer B2 eşit ise çift tırnak yerliye
tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül diyorum. Yerli ise şu 118 alacak. Bunu sabitliyorum mutlak değer olarak. Dolarlarla. Noktalı virgül. Eğer değilse yani ithalse şunu alsın. Yine mutlak değer olarak sabitliyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter. Bunu 100 olarak şuradan gösterelim şu şekilde. Ve aşağı doğru çektirelim. Yerliler 118, ithaller 135. Şurada görüldüğü gibi geldi. İkinci soruda ise fiyatı 135 TL'nin üzerinde olanlar için %45, altında olanlar için %10 indirim uygulayınız. Burada da birim fiyata bakarak indirim oranlarını belirleyeceğiz. Bunu da formül pariteli yapalım. Fx'e basıyorum. Eğer C2 135 TL'nin üzerinde olanlar. Bu sefer küçük parametresini kullanalım. 135'in altında olanlar %10. %10'u şu şekilde yazıyoruz. 10 yüzde yazıyoruz. Değil olmayanlar için eğer yanlışsa %45. Tamam diyorum. Bunu da 100 olarak gösteriyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Kontrol edelim. 250, 135, 145, %10. Evet. Üçüncü soruda son fiyatı bulunuz diyor. Burada 4 işlem yapacağız. Bunu da fiyatın üzerine vergi ekleyeceğiz. İndirimden çıkaracağız. O zaman şimdi buna başlayalım. Shift eşittir diyorum. Parantez içine önce vergi oranını bulalım. C2 çarpı vergi oranı kadar. Evet. Vergi oranı burada. Şöyle yapalım. Şimdi bu çıkan sonuca ana parayı ekleyelim. Artı fiyat diyoruz. Parantezle şunları tekrar kapatalım. Ana para ve vergi eklenmiş hali. Şimdi bundan indirimi çıkaracağız. İndirimi de şurada ekstra görelim. Parantez içine ana para çarpı indirim oranı. Bu kadar değer şuradaki sonuçtan indireceğiz. Bununla nasıl yapacağız? Eksi diyorum. Parantez açıyorum. Ana para çarpı bu diyorum. Ve enter. Çektirdiğim zaman çıkan sonuç. Şunu artık silebiliriz. İşte son fiyatı bulmuş olduk. Şimdi son örneğimize geçebiliriz. Burada da çalışanlar var ve maaşları görülüyor. Bizden istenen performans. Soruya baktığımızda ise alınan maaşlara göre performansları buluruz. Peki nedir bu? Performanslar nasıl belirleniyor? 3000 TL'den küçük ise performansı kötü, 3000 TL'den büyük ve eşit ise iyi. O zaman şuraya geliyoruz. Fx eğer diyoruz. B2 küçük 3000 ise kötü yazıyoruz. Değilse yani 3000'den büyükse iyi yazıyoruz. Tamam diyoruz ve aşağı doğru çektiriyoruz. Excel'in eğer fonksiyonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı öğrenmek ve takip etmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.